Herkese merhaba, Yeşil Diş Atölyesi'ne hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bugün güneşli pencere önlerinde sürekli güzel çiçekler açtığı için eskiden beri halk arasında yaygın olarak yetiştirilen 3 mekan süs bitkilerinden olan dikenler tacını inceleyeceğiz. Çalı formunda tırmanıcı ve sürünücü özellikle çok dikenli bir bitkidir. Dikenleri korunma amaçlı olmaktan ziyade su depolama ve ağaçları tırmanma amaçlıdır. Diğer bitkiler arasında güneşsiz kalırsa kuvvetsiz ve çelimsiz olup dikenleri sayesinde çevredeki bitkileri tutunarak dik durabilir ve yukarıya doğru güneşe doğru uzayabilir. Gövdesi pek fazla kalınlaşmaz. Zamanla boyu 2 metreyi bulabilir. Güneş yetersizliğinde hızlı ve çelimsiz uzama gösterir ki bu özelliği daha güneşli bir yere ulaşma çabasıdır. Yaprakları pek uzun ömürlü değildir. Bu yüzden yapraklar gelişmekte olan kısımlarda görülür. Dikenler tacının devamlı çiçeklenmesi ya da yılda en az 2 defa çiçeklenme dönemine girmesi genel olarak günde en az 4 saat kesintisiz direkt güneş görmesine ve 14 derece üstü yeterli ısıya bağlıdır. Yeterince güneş alamazsa çiçek açma girişimi yılda 1 defa olur veya hiç olmaz. Hem ev hem bahçe süs bitkilerinden olup evlerde bakımı başka, bahçede başkadır. Dikenler tacının güneşe fazlaca ihtiyacı vardır. Gün içinde ne kadar fazla güneş alırsa yan filizler geliştirmesi ve sık sık yeni tomurcuklar çıkarması da o kadar fazla olur. Yazları aşırı sıcakların görüldüğü memlekette tam öğle vakti ve civarı saatlerde güneşi %30 filtrelenen sera örtüleri kullanılması iyi olur. Kış soğuklarına dayanıklığı -7 derecedir. Fakat bitkinin yaz boyu güç toplama durumu, toprağının yapısı ve kışın dondurucu soğuğun gün içinde devamlı uzun sürmesi gibi faktörler karşısında bazen -2 dereceye bile dayanamayabilirler. Yapraklarıyla havadan nem almada ve bu şekilde susuzluk ihtiyacını kısmen bile olsa gidermede başarılı olan bitkilerden biri de dikenler tacıdır. Onun için bitkinin havası yüksek nemli bölgelerde ise toprağında kayda değer bir kuruma olmadan sulamamak gerekir. Ancak havası kuru memleketlerde ise toprağı hafifçe kurudukça fazla bekletmeden sulanmalıdır. Her ne kadar sukkulent özellikli bir tür olsa da tam tamına sukkulent sayılmaz. Bu yüzden kışın bile toprağı kupkuru kalmamalı. Susuzluk çekerse yaprakları dökülür ve kel kalır. Ayrıca şöyle bir özelliği var, yapraklarının uzun süre sağlıklı, yemyeşil kalabilmesi toprağında bor elementinin biraz az olmasına bağlıdır. Köklerin sağlıklı gelişebileceği ortam önemlidir. Kökler kuvvetli geliştikçe dallar da ona göre kuvvetli gelişir. Sağlıklı kök ortamlarından sonra zengin element ve mineral çeşitliliğine de ihtiyacı vardır. Bunun için toprağını şu şekilde hazırlayabilirsiniz. 4 ölçü humus katkılı toprak, 1 ölçü kuvars kumu, 2 ölçü ince ponza taşı. Bu bitkide gübre kullanmanıza gerek yok. Toprak pH açısından asitliliği fazla yüksek olmamalı. Yoksa köklerde kolayca çürümeler baş gösterir. Hafif asitli, nötr veya hafif alkalinin toprak uygundur. Eğer yaşadığınız yerin toprağı ve iklimi uygunsa bahçeye de dikebilirsiniz. Daha sağlıklı yetişir. Dikenler tacının koskocaman saksılara ihtiyacı yoktur. Özellikle yerli tip denen has türü kökleri büyük saksıda rahat rahat gelişirse çiçeklenmede çok cimri davranır. Saksı toprak değişimi 2-3 yılda bir veya 4-5 yılda bir yapılabilir. Yazın en hızlı büyüme zamanında söküp köklerini eski topraklarını temizleyin. Sağlıksız eski köklerde azaltma yapın. Sonra uygun bir toprak karışımı ile gereği kadar genişlikte bir saksıya tekrar dikin. Hatta aynı saksıya bile dikebilirsiniz. Yeni diktiğinizde sulamayıp toprağın kurumasını bekleyin. Toprak yeterince havalarsa biraz derine gömmenizde bir sakınca yok, daha sağlam duracaktır. Eğer tarif ettiğim toprak karışımını uygularsanız ilk 2 yıl besin vermenize gerek yok. 3. yıl besin vermeye başlayabilirsiniz. Sık kullanıma uygun, hafif dozajlı bitki besinlerinden tavsiye edilenin 1/4 oranında kullanmalısınız. Ayrıca bitki besini verilmeye devam edilen bitkilere ki her ne tür olursa olsun bu böyledir, her 3 ayda bir toprak yıkama sulaması yapılmalıdır. Dikenler tacı bitkinizi eğer isterseniz baharda uyanma zamanına yakın günlerde budayabilirsiniz.
Ancak budamayı makasla değil, keskin bir bıçakla yapmalısınız. Aksi takdirde dallar çok fena ezilir. Mutlaka dallarının en az 1/3'inin uç gelişim yerleri kalacak şekilde budama yapmalısınız. Burada dikkat etmeniz gereken husus, dal kesme ve budama işlemlerini gece en serin saatlerde yapmalısınız. Kestiğiniz yerden beyaz süt akacaktır. Kesik yerleri soğuk suyla ıslatılmış ıslak bir bezle silerseniz akıntı durur. Kesip aldığınız parçaları mutlaka muslukta yıkamalısınız. Soğuk suyun etkisiyle süt akımı fazla sürmeyecektir. Süt elinize, yüzünüze bulaşmamalı. Bazı insanlarda alerjik etkiler yapabiliyor. Kesmek için kullandığınız aleti hemen yıkamalısınız. Süt kurursa kolay kolay çıkmaz. Dikenler tacını çelikle, havai daldırmayla veya aşılamayla çoğaltabilirsiniz. En iyisi aşılamadır. Ancak aşılanacak kök bitkisi olarak uygun bir euphorbia bulabilmelisiniz. Bulunduğunuz yerin iklimine göre ilkbaharda sıcaklar başladığı zaman dallarından kesip alın. 3-4 gün açık havada bekletmelisiniz. Kesik yer kabuk bağlamalı. Sonra önceden hazırladığınız orta nemli toprağa dikmelisiniz. Sulamayın. Can suyu vermeyin. Güneşli ve daimi esintili bir yere koyun. Toprak iyice kurudukça toprak yüzeyinin iyice ıslanacağı kadar az su ile sulamalısınız. Bu durumda saksının içinin üst yarısı ıslanmış olur. Tamamı ıslanmadığı için çabucak kurur ve 3-4 günde bir sulama yapmanız gerekir. Böylece sık sulamalar sayesinde Euphorbia milli çiçeklerinin toprak altı kısmı sık sık taze oksijen alır ve çabucak köklenirler. 1,5-2 ay böyle devam etmelisiniz. Güneşin ısıtmasıyla ve devamlı esintiler sayesinde köklenmeler gelişir. 2 ay geçince normal sulamaya geçin. 2 haftada böyle geçsin. Kökler iyice güçlenmiş olur. Sonra esas saksılara dikebilirsiniz. Aşılamada ise hibrit olmayan has türünden çelikler köklendirebilirsiniz. Bunlar iyice hayata tutunduklarında üzerlerine hibrit Euphorbia milli çeşitlerini aşılayabilirsiniz. Euphorbia milli çiçeği yani dikenler tacı hastalıklara karşı aslında çok müşkülperest bir bitki değildir. Bakımınızdaki hatalarınız yüzünden zayıf düşerse bağışıklık sistemi de çok zayıflar ve her çeşit hastalıklara açık olur. Atladığım bir şey ya da sormak istediğiniz bir konu olursa bunu yorumlarda belirtebilir veya Yeşil Düş Atölyesi Instagram sayfasından bana ulaşabilirsiniz. Başka bir bitkide görüşmek üzere. Hoşça kalın.